Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda basit tığ işi bebek ayakkabısının yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım bebek patiği 1-3 yaş için uygundur. Ve patiğimizin önlerden, yandan ve arkadan görünümü bu şekilde. Modelin anlatımını yaparken anti-peeling özelliğe sahip bebe yünleri kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2.20 mm ile patiği öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden patiğin yapılışına başlayalım. Modelin kurulumuna birinci renk ile ve ilk düğümü attıktan sonra 41 adet zincir yaparak başlayalım. 41 adet zinciri yaptım ve 1, 2, 3. zincirden başlayarak sıra sonuna kadar toplam 39 adet yarım trabzan yapalım. ...39 adet yarım trabzanı yaptık. 2 adet zincir ve deseni çeviriyorum. İlk boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar yine toplam 39 adet yarım trabzan yapacağız. ...38. trabzanı yaptım. 39. trabzanı da son zincirin içerisine yaparak sırayı bu şekilde tamamlamış oldum. 2 adet zincir, tekrar deseni çeviriyorum ve alt sıradaki işlemleri tekrar edelim. İlk boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar toplam 39 adet yarım trabzan yapacağız ve mavi renkten toplam 9 sıra olana kadar örmeye devam edelim. İlk yapmış olduğumuz başlangıç zincirinden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra yaptım. Şimdi bir sonraki renge geçiş yapacağız. İki adet zincir ve mavi renkli işimiz kalmadığı için artık kesebiliriz. Tekrar deseni çeviriyorum. Farklı hiçbir işlem yapmadan ilk boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar 39 adet yarım trabzan yapacağız ve pembe renkten de toplam 9 sıra öreceğiz arkadaşlar. Ben 3 renk olarak kombinledim. Sizler tercihinize bağlı olarak 2 renk ya da 4 renk de kombinleyebilirsiniz. Şimdi 9 sıra mavi yaptık. 9 sıra ikinci renkten yapacağız. 9 sıra da üçüncü renkten yaparak tam bir kare elde edene kadar örmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kullanmış olduğumuz 3 renkten de toplam 9 sıra yaptım. Ve başlangıç zincirinden itibaren yapmış olduğumuz bu karede toplam 27 sıra yarım trabzanı örmüş olduk. Ve bu karenin ölçülerine de bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 15 santimetre.
Diğer taraftan ölçtüğümüz zaman yine 15 santimetre. Patiğin yaş ya da ay grubunu büyütmek veya küçültmek için yapmanız gereken ayak uzunluk ölçüleri için yukarıdaki tablodan faydalanabilirsiniz. Ve buradaki ip geçişlerinin olmuş olduğu yeri de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizledim. Şimdi patiğin dikme işlemini yapabiliriz. Bu şekilde üçgen katlayacağız ve ilmekleri gizlemiş olduğumuz yerden dikeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi tam bir kare oldu. Bu şekilde üçgen yaptığımız zaman ve burası patiğin düğümlü olan kısmı alt noktaya gelmesini istediğimden dolayı bakın burada herhangi ip geçişi olmadığı için daha düz. Bu noktayı alta getirirseniz daha iyi olacaktır. Ve ilk köşeden itibaren yaklaşık 8 santimetrelik bir alanı boş bırakacağız. Burası patiğin boğaz kısmını oluşturacak katladığımız zaman. Patiğin arka tarafını dikeceğiz. Topuk bölümünde zikzaklar oluşturduktan sonra dikmeye devam edeceğiz. Ve parmak uçları için de yaklaşık 7,5 santimetrelik bir alan kalana kadar dikelim. Bu alanı boş bırakarak tekrar üçgen katlayacağız. Hem üst tarafı hem de alt tarafı dikerek bebek patiğini bu şekilde tamamlamış olacağız. Evet, böylelikle patiğin tüm dikim aşamalarını tamamlamış olduk. Şimdi iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım. Ve patiğin arkası, topuk bölümü, alt ve parmak uçlarına gelen nokta. Böylelikle patiğin tüm dikim aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.